Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı kocaman bir aile olduk. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı takip ediyoruz. Bize yazmayı da ihmal etmeyin lütfen. Mail göndermeyi, sorularınızı, görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Elimizden geldiği kadar hepinize ayrı ayrı dönmeye çalışıyoruz. Kızlarım bu konuda çok hassaslar. Ben de aynı şekilde hassas davranmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bu arada bildirimlerinizi açmayı ve bizden haberdar olmayı ihmal etmeyin. Çok bomba konularla geleceğiz. Efendim bugün yeni anayasayı konuşacağız sizlerle. Yeni anayasa gündemde, yeni bir anayasa tartışması açıldı. Bu arada sosyal medyanın da sağladığı bir adalet var. Yani sosyal medyanın da burada çok ciddi bir payı var. Bundan da bahsedeceğiz. Sizlerle yeni anayasayı konuşacağız. Yalnız öncesinde Gabar bölgesinde şehit düşen askerlerimizle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yakın Gabar bölgesinde hain terör saldırısına uğrayan, şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı temennilerimizi iletiyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Bu önemli ayrıntıyı belirttikten sonra yeni anayasaya bakalım. Yeni anayasada neler var? Yeni anayasa nedir aslında? Biraz bundan bahsedelim efendim. Öncelikle efendim 23 Nisan 1920'de meclisin kurulmasının ardından 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 9 aylık uzun çalışmaların neticesinde kabul edilmişti. 1921 Anayasası dağılan ve yok olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yeni bir devletin kuruluşunu hukuken ortaya koyan ve yeni devletin varlığını sağlayan bir anayasadır aslında. 1921 Anayasası'nın kısa olması, kısa tutulmasının nedeni o devrin özelliğinden ileri gelmektedir. Sadece olağanüstü haller ve acil ihtiyaçları karşılamak için kısa ve özel bir anayasa hazırlanmıştır ve biz buna 1921 Anayasası diyoruz. Ardından efendim 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte takip eden süreçte Cumhuriyet döneminde yapılan ilk anayasa 1924 Teşkilat-ı Esasiye Anayasasıdır. Bu anayasa bugünkü anayasanın da temellerini oluşturmaktadır efendim. Biz şu anda 1924 Anayasası'nı kullanıyoruz ve 1924 Anayasası temellerini oluşturuyor bugünkü anayasanın. 1960 askeri darbesinin ardından 1961 Anayasası devreye girdi. Fakat yine 1924 Anayasası'nın temel hükümlerinden çok uzaklaşılmamıştır. Ardından 1980 askeri darbesi yaşandı. 1980 askeri darbesinin ardından da 1982 Anayasası kullanılıyor. Şimdi bugünkü kullanılan anayasanın 1982 Anayasası'na dayandığı belirtiliyor. Yalnız 1982 Anayasası da 1924 Anayasası'ndan bağımsız değildir. O devrin şartlarını, koşullarını yansıtmaktadır. 1924 Anayasası ile 1982 Anayasası'nın aslında temelde aynıdır. Ardından efendim gelen hükümetler, tabi darbeler dönemi kapandı. İşte 1990'lı yıllarda mıhtıralar, 28 Şubat süreci, 12 Eylül süreci gibi süreçler yaşandı. Her gelen hükümette efendim anayasada beğenmediği yerleri değiştirdi. Bu bana uymadı, bunu değiştirelim. Bu olmadı, bunu değiştirelim. Dolayısıyla da anayasa yamalı bir bohça haline geldi. O olmadı, onu değiştirelim, bu olmadı, bunu değiştirelim, bu bana uymadı, bunu değiştirelim. Bu 1982 Anayasası'ndan beri böyle, aslında 1924'ten beri böyle, yani 60 darbesinden sonra oluşan anayasada bir yamadır aslında. 80 darbesinden sonra oluşan 82 Anayasası da bir yamadır aslında. Bu değişemez hükümleri bir kenara koyalım. Bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez ibaresi vardır anayasasında. Bunları bir kenara koyalım. Bunun dışında yapılan değişiklikler şu anki dünya konjektürüyle uyumlu değil efendim. Bunun da altını çizelim. Böylelikle efendim gele gele 2017 tarihine kadar geldik. 2017'de millete dedik ki
Yeni anayasaya ihtiyacı var. Başkanlık sistemini tartışmaya açıyoruz. Günlerce tartışıldı bu konu. Haftalarca tartışıldı. Hatta sonunda referanduma gidildi. Millet de tamam dedi. Millet, devletin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Hükümet de bunu yapar dedi. Çoğunluğu elinde bulunduruyor. Yıllardır hükümet de dedi. Ve bunu yapar dedi. Evet oyu kullandığı anayasayı değiştirdik dediler. Yeni bir anayasa ortaya kondu. Şimdi millete diyoruz ki bu olmadı. Yeni bir anayasa yapacağız. Şimdi bu millet demeyecek mi ki bu ne? Yani biz anayasayı 2017'de değiştirmedik mi? Demeyecek mi bu millet? Bu nedir şimdi? Bir de garip olan ismi, kuruluş anayasası. Şimdi millet demeyecek mi neyi yıktık da neyi kuruyoruz? Bakın, çok önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Yeni anayasa için yeniden referanduma gidilmesi lazım. Yeniden referanduma gidilirse bu millet evet demeyebilir. Bakın burası önemli. Çocuk oyuncağı değil bu iş diyecek millet. Sürekli yapboz gibi anayasayı değiştiremezsiniz diyecekler size. Bunun altını çizelim. Bir diğer önemli faktör. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. 20 yıldır devlete hükümet eden bir iktidar, 20 yıldır iktidarda ve 20 yıldır bir anayasa yapamadıysa artık yapmasın efendim. Gerek yok. Yani bu saatten sonra yapılmasına da gerek yok. Ama öte taraftan bakalım efendim, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Evet, Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı, demokratik, yapıcı meselelere analitik çözümler getirebilecek, Türk milletinin fıtratına, yapısına, doğasına uygun, gençlere ileri hedefler açabilecek yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Şimdi burada böyle bir komik manzara var ama burada da bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaç Türk milletinin temelde bütün sorunlarını mutlaka ki çözmeyecektir. Yalnız sorunlara büyük ölçüde ışık tutacaktır ve büyük ölçüde sorunların temelini aslında düzenlemeye getirecektir. Yani bir tabana oturtacaktır. Çünkü efendim mevcut anayasa değişen dünya konjektürüne uyumlu değil. Yani değişen şartlara cevap verecek bir anayasa olmaktan çıktı aslında. Şartlar değişti, koşullar değişti. Bunlara cevap vermesi gerekiyor. Özellikle de başta erkler ayrılığı, yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığını baz alacak yeni bir anayasanın oluşturulması gerekiyor. Buradan taraflar, tüm siyasi partilere bunu söylüyoruz. Tüm siyasi partilerin katılımıyla çoğulcu bir anayasanın artık oluşması gerekiyor. Şöyle bir durum var. Değişen adımlara atmak zorundayız. Bu topraklarda artık var olmak istiyorsak bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Devlet bütünlüğünü düşünüyorsak, şayet devlet bütünlüğünü istiyorsak, devlet bütünlüğünü savunuyorsak ve bu topraklarda varlığımızı ortaya koymak istiyorsak değişen konjonktüre ayak uydurmak zorundayız efendim. Yani hiç kimsenin ağrına gitmiyor mu sürekli Avrupa'nın ve Amerika'nın bize ayar vermeye kalkması? Hiç kimsenin mi ağrına gitmiyor? Yani bir tek benim mi ağrıma gidiyor? Şahsen benim ağrıma gidiyor sürekli Amerika'nın oradan bize hukuk dersi vermeye kalkması. Ben bundan rahatsızım. Yani iktidar rahatsız değil mi? Muhalefet rahatsız değil mi bu durumda? Bunları ortadan kaldıralım. Yani bizim kendi hukuk sistemimizi oluşturmamız lazım artık. Bizim net bir hukuk sistemi ortaya koymamız lazım. Ve bu yaptığımız anayasaya da uymamız lazım. Bu konuda millet de rahatsız efendim. Bunun da altını çizelim. Peki efendim millet ne diyor bakalım, biraz da buna bakalım. Milletin ne dediği önemli bizim için. Vatandaşın talebi önemli. Bundan bahsedelim. Şimdi birincisi erkler ayrılığı dediğimiz ayrılık. Bunu birinci sıraya koyalım. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığı. Yani yargının tamamen bağımsız olması gerekiyor. Şimdi yargının tamamen bağımsız olması gereken nokta önemli. Orada sadece yargı bağımsızlığı deyip de köşeye atamayız. Liyakat da burada önemli. Yani işi ehline vermemiz lazım. Bu da önemli bir nokta. Bunun dışında efendim Türkiye'de ciddi bir üretim eksikliği var. Tarım, ekonomi, üretim, ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracak reformlara ihtiyacımız var. Tarım ve üretim alanında yeniden
yapılandırmaya ihtiyacımız var. Tarım ile ilgili yeni şeyler söylemeye ve yeni konsept ortaya koymamız lazım. Bununla ilgili de yeri gelirse tarımla ilgili ayrıyeten sohbet ederiz. Bir gün ayırmak istiyorum aslında tarıma. İkincisi efendim, kadın, aile, kadın cinayetleri gittikçe artıyor. İnsanlar mutsuz, intihar vakaları arttı. Bu da ayrı bir konu başlığı. Ayrıca değerlendireceğiz. Çok hani ayrıca çalışmamız gereken bir konu. Yoğun şekilde çalışmamız gereken bir konu bu. Bundan da ayrıyeten bahsedeceğiz. Burada medeni kanunla ilgili ciddi değişikliklerin olması gerekiyor. Medeni kanun problemli. Bunların ayrıyeten gözden geçirilip yeniden değerlendirmeye açılması lazım. Üçüncüsü, vergi ve ticaret kanunları yeniden ele alınmalı ve yeniden değerlendirilmek zorunda. Dördüncüsü, yeniden TBMM yasalarının gözden geçirilmesi lazım. Dar bölge, daraltılmış bölge seçim çalışmaları ile ilgili, yani seçim kanunları ile ilgili çalışmalar var. Bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Ben milletvekili sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin nüfus ve seçmen ortalamasına göre çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu da ülkenin üzerinde bir yüktür aslında. Bunun da azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Dar bölge, daraltılmış bölge madem konuşuluyor, bunun da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum efendim. Beşincisi, Türk Ceza Kanunu'nun yeniden değerlendirilmesi lazım. İş kanunlarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Mevcut Türk Ceza Kanunu ihtiyaçlara cevap vermiyor. Şöyle ki, suçluların cezalarını sosyal medya veriyor. Bakın, sosyal medyada bir infial oluşturuluyor. Savcı o kişiyi içeri alıyor. Bir infial oluşturuluyor, bırakıyor. Yani sosyal medya ne kadar sağlıklı bu konuda, oluşturulan o infial ne kadar doğru, yani oradaki bu infiali oluşturan kitle ne kadar sağlıklı, ne kadar konuya hakim, ne kadar içeriği biliyor, ne kadar bu konu hakkında bilgi sahibi de yargıyı etkileyecek kadar bir baskı uygulayabiliyor. Bakın, yargının şayet anayasaya uyması söz konusu olduğu durumlardan, dışsal faktörlerden çok etkilenmez. Yalnız siz şayet dışsal faktörlerden etkileniyorsanız burada problem var. Bir tane örnek vermek istiyorum. Adam kızına tacizde bulunuluyor. Tacizciyi dövüyor. Yani hastanelik edecek derecede dövüyor. Şimdi bu sosyal medya içeri alınıyor. Sosyal medyada bir infial oluşturuluyor. Serbest bırakılıyor. Şimdi birincisi, ortada iki tane suç var. Taciz bir suç. Ortada böyle bir suç var. İkincisi, tacize uğrayan kızın babası hukuken hak aramıyor, cezasını kendi eliyle vermeye kalkıyor. Burada da bir suç var. Yani iki problem ortaya çıkarmış oluyorsunuz aslında. Bakın efendim, her fırsatta söylüyorum. Devletin adaleti sağlayamadığı yerde, anayasanın, hukukun adaleti sağlayamadığı noktada vatandaş kendi adaletini kendi sağlamaya başlar ki en tehlikelisi. Bu olmasını istiyoruz. Bu olmasın diye uğraşıyoruz. Çabamız bu. İşte efendim, bütün bunların olması için de zihniyetin değişmesi lazım. Zihniyetin değişmesi için de sadece siyasilerin zihniyetinin değil, temelde halkın, toplumun değişmesi lazım. Biz değişirsek siyaset de değişmek zorunda kalır. Bunu unutmayın. Hatta benim işim siyasilerle falan da çok değil. Benim işim toplumla. Toplumun değişmesi lazım. Toplum değişirse her şey değişir. Siz değişirseniz her şey değişir efendim. Bunu unutmayalım. Türkiye'de şöyle bir durum var. Bakın şimdi, güzel ülkemde efendim. Kim kimden ne çıkarabilirse bunun peşinde. İyi ve güzel insanları tenzih ederek söylüyorum, bu insanlar hala var ve iyi ki varlar. Bu güzel insanları gittikçe arttıralım, hatta sayılarını arttıralım inşallah. Yani temennim bu. Durum şöyle, ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Şimdi efendim, örnek vermek istiyoruz. Alışveriş yapan biri, dükkanı var vesaire, işte esnaf, artık adı her neyse, geliyor bir müşteri, sahte para veriyor buna.
alışveriş yapıyor, işte kalem aldı, sahte para verdi, ekmek aldı vesaire, sahte para veriyor. Şimdi bu vatandaş gidiyor, müşteri gidiyor. Bu vatandaş bu sahte paranın sahte olduğunu fark ediyor. Fark ettikten sonra yapması gereken şikayetçi olmak, o paradan kurtulmak. Yalnız diyor ki ya ben bununla mı uğraşacağım? Gideceğim şimdi karakola tutacağım, şu bu bir sürü zımbırtıyla uğraşacağım. Bir sürü şeyle uğraşacağım. Bunun yerine başka bir müşteri geliyor, o para ona veriliyor. O müşteri alıyor bunu, şahıs işte vatandaş, bir başkasına derken o para piyasaya dolaşıyor efendim. Nerede? Yani ne var burada? Bakın, bu halkanın bir yerde kesilmesi lazım. Bu halka kesilmediği müddetçe siz ne kadar yeni anayasa yaparsanız yapın, bir şey değişmeyecek Türkiye'de. Yani ülkede bir şey değişmeyecek. Kimse de çıkıp demiyor ki ben helal mi satıyorum, haram mı satıyorum, ne yapıyorum? Çok önemli değil düşüncesi hakim. Kim kime ne yapabilirse, yani hatta böyle bir hile, bir alavere, bir dalavere, yani hep böyle bir ürün, bakın market ürünlerinde bile bu var, yani kasa arkası ürün diyorlar bize. Mesela ürünü alıyorum, kasa arkası ürün indirimde falan, indirimli ürün, bu ürün indirime düştü. Halbuki normal fiyatına düştü. Birincisi bu, ikincisi gramajı azaltıldı. Yani şimdi nasıl bir indirim bu? Yani niye vatandaşı kandırıyoruz? Hep bir kandırma peşindeyiz, hep bir hile peşindeyiz. Şimdi bunun suçu siyasilerde değil ki. Yani siyasilerin burada siyaset ne alaka? Ve bu adam çıkıyor diyor ki işte falan siyasiler öyle yapıyor, siyasiler böyle yapıyor. Yani bizim bir kendimize bir bakmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Yani siyasiler yapıyorsa da biz ne yapıyoruz? Yani bizim önce bir kendimizi bir teraziye koyup hesaba çekmemiz lazım. Yani bakıyorsun mesela hile hurda her yerde. Hile hurda her yerde. Yani denetim, devlet herkesin başına bir asker mi dikmesi lazım, bir polis mi dikmesi lazım? Hepimizin başına bir bekçi mi dikmesi lazım düzelmemiz için? Yani bunun eğitimle de çok ilgisi yok. Bakın bunun eğitimle de çok ilgisi yok. Bu kendimizi yetiştirmeyle ilgili bir durum. Bunu birçok, bakın Türkiye'nin neresi olursa olsun böyle bir zihniyet hakim. Ne yapabilirim işte, yani ne tutturabilirsem arkadaş, yani böyle bir mantıktayız. Bu mantığın artık değişmesi lazım. Şimdi bu vardı zaten, sorunsallarımız vardı bizim sorunsallarımız vardı, anayasada eksiklikler vardı, Türkiye'de yönetimsel eksiklikler söz konusuydu ki keza bu zaten yeni bir şey değil. 40 yıllık bir sorunsal zinciri aslında devam ediyor. Böyle gele 40 yıldır, 50 yıldır geldiğimiz nokta pandemi süreci. Pandemi sürecinde her şey açığa çıktı aslında. Sorunsallar açığa çıktı. Var olan sorunsallar açığa çıktı. Bu sorunsallar da sadece bugün olan sorunsallar değil. Geçmişten biriken, kapağını hiç açmadığımız, sürekli halının altına süpürdüğümüz sorunsallar da bunlar ve bunlar bu pandemi süreciyle ortaya çıktı. Şimdi çıktı ama bizim zihniyetimizde bir değişiklik olmadığı için yine aynı mantığı devam ettirmeye çalışıyoruz. O mantık bitti efendim. Gayri ahlaki davranışların devri kapandı, bitti. Bakın, siz adaleti sağlayamadığınız noktada sosyal medya ne yapıyor biliyor musunuz? Sosyal medyadan tak fotoğrafını çekiyorsunuz, sosyal medyaya koyuyorsunuz. Diyorsun ki bu adam haram satıyor. Domatesleri çürük, velev ki vesaire farazi konuşuyor. Biberleri şöyle, patatesi böyle deyip tak sosyal medyaya koyuyorsunuz. Afişe oluyor. Afişe olduktan sonra bir daha onu yapmamaya çalışıyor. Şimdi yeni sistem bunu tetikliyor. Sizin bu sisteme uygun bir anayasa ortaya koymanız lazım. Zihniyeti ortadan kaldıracak, zihniyeti düzeltecek bir anayasanın olması lazım. Böyle bir anayasaya toplumun tüm tarafları evet der efendim.
Biz de evet deriz, biz de varız deriz. Bir taraftan da STK temsilcisiyim. STK olarak da katılım sağlarız. Yeter ki gerçek manada bir şey yapmaya çalışalım, yapalım. Yani sözde kalmasın, lafta kalmasın. Çünkü artık devir ne söylediğinizin değil, ne yaptığınızın devri. Dolayısıyla bunun altını çizelim. Bunları düzeltecekse bir anayasa yapalım. Düzeltmeyecekse de hiç boşuna konuşmayalım. Gerek de yok efendim. Zaman kaybı olur bizim için. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.